Merhaba sevgili Otopark.com takipçileri. Bugün sizlerle yeni Honda Jazz ile birlikteyiz. Honda Jazz'ı ben çok merak ediyordum. Dizayn olarak biraz böyle Angry Bird havası da var. Kızgın bir dizaynı var. Arka tamponu, ön tamponu. Şimdi sizlerle detaylı inceleyeceğiz. Bu arada sizin için bu sunumu çekmek için E5 ile Ataşehir arasında şantiyeye girdik. Bütün koşulları sizler için zorluyoruz. Bakalım yeni Jazz nasılmış? Hep beraber test edelim, görelim. Honda Jazz uzun zamandır benim merak ettiğim, ilgimi de çeken bir otomobildi. Biliyorsunuz bir sene kadar önce lansmanı yapıldı. Biz yoktuk maalesef ama şimdi uzun dönem detaylı test için bugün sizlere Jazz'ı test edeceğim. Doğan abi yurt dışında, Ant biraz rahatsız. Bugün tek başıma Jazz'la birlikteyim. İnşallah istediğiniz şekilde incik cincik detaylı şekilde anlatabilirim. Klasik iç mekandan başlayalım. Aslında ben dış mekandan da başlamak istiyorum. Niye başlamak istiyorum? Dış tasarım benim hoşuma gidiyor. Böyle hafif Ion'da da bu örneği vermiştik. Angry Birds örneğini vermiştik. Jazz'da da böyle kaslı, sinirli bir yapısı var. Arka tampon böyle hava çıkışları gibi bir şeyler var. Ön tampon ledleri var. İşte agresif bir tasarım. Tam bir sinirli kuş, Angry Bird. Rengi de oralet rengi arkadaşlar, arabanın rengi. Otomobilin iç mekanı bir B sınıfı değil, C sınıfına doğru kayıyor. İç mekan çok ferah arkadaşlar. Hakikaten bir aile otomobili için, çoluk çocuk da varsa, atıyorum babanın bir şirket arabası var, eşe de bir araba alınması gerekecek. Çoluk çocuk var, bebek arabalarını arkaya atmak gerekecek. Arkası geniş. Biraz daldan dala zıpladım ama arkadan başlayayım hadi bu sefer. Arkası geniş. Hatta bayağı geniş. Diz mesafesi bayağı geniş. Ya dediğim gibi bazı özellikleri bagajıyla şeyiyle C segmentine atlıyor otomobil. Onun haricinde bu elegans donanım. Yani en full donanımı, en donanımlı donanımı. Donanımlı donanımı. Elegans olunca ne oluyor arkadaşlar? Burada çok güzel deri kaplamalı bir konsol görüyorsunuz. İşte dokunmatik bir ekran, navigasyonlu. Navigasyonu bayağı güzel çalışıyor. Hatta şöyle arama yapayım sizin için, onu gibi görün. Hemen zaten ana ekranda nereye ve haritaya bak görüyor. Nereye kocaman tuşluyorsun, adres. İlçeye hecele, işte ilçeye giriyorsun. Ümraniye, Ataşehir neyse. Direkt sıralıyor. Navigasyonu çok rahat kullanılıyor ve iyi çalışıyor. Navigasyondan başlamışken multimedya sisteminden devam edeyim. Bildiğiniz burada bir Android tablet var arkadaşlar. Burada HDMI girişi, USB girişleri, 12 voltluk girişi. Onun haricinde burada bir 12 volt ve USB girişi var. Bu arada 458 geçti. Güzelmiş. Aynı zamanda Android'de olduğu gibi aplikasyonlar var. Yani telefonunuzun internetini kullanarak burada aplikasyonlar indirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Dokunmatiği hoşuma gitti. Bayağı hassas, güzel bir dokunmatiği var. Güzel bir analog ekran var. Solda devrin olduğu analog bir ekran var. En sağda da yol bilgisayarının olduğu ekranlar var. Burada arkadaşlar direksiyonun olduğu buradaki tuşlarla o ekranları, işte yol bilgisayarını görebiliyorsunuz. Ama oradaki grafikler yani 2002 falan, 2003 yani kötü, zamanın gerisinde kalmış. Şurada güzel bir böyle animasyonlu şey olsaydı arabaya bir paha katacaktı. Deri kaplı bir konsolu var. Onun altında da böyle dikişli deri kaplı bir tamlaması var. Güzel alüminyum görünümlü plastik kaplaması var. Kapı içlerinde kumaş kaplama, ayrıyetten işte plastik. Buralar plastik arkadaşlar. Hani buradaki ama hani B sınıfının plastiği. Güzel böyle hani sert plastik. Burası da sert plastik. Okey. Ama hani böyle ya çok kötü demiyorsun. Güzel, çünkü B sınıfı bir otomobildesin. Direksiyon çok güzel derisi. Buradaki plastiklerin kalitesi güzel. Tuşların basım hissi güzel. Böyle tık tık eziyorsun. Tuşların basım hissi güzel. Ben direksiyonun çapını, buradaki kaliteyi gerçekten seviyorum. Burada benim sevmediğim belki buralar. Şuralar sert plastik ama B sınıfı bir otomobildeyiz. Bu da artık olacak. Onun haricinde eşya gözü olarak arkadaşlar kapı içi var. Kapı içine nedir? Bu bir su. Kapı için hatta şu arkada bir su daha var. Hatta bir su daha var. Bayağı susamış bizim çocuklar.
Bayağı su içmişler arkadaşlar. 3 şişe su var. Bir şeyi koyduk. Üçüncüyü de ittire kaktıra sokabiliyorsun. 3 tane yarım litrelik su sıkıştırarak koyabiliyorsunuz. Aynı şekilde sağ tarafta da var. Onun haricinde burada konsolda el freninin yanında güzel bir böyle altı da hafif dokulu bir göz var. Oraya arabanın anahtarını koyabiliyorsunuz. Hemen arkadaşlar, arabanın anahtarı demişken bayağı takipçiler merak ediyor. Arabanın anahtarı şu şekilde arkadaşlar. Şöyle açma kapama. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma var ve çok güzel çalışıyor. Hakikaten cebinize koyuyorsunuz. Otomobilin yanına geliyorsunuz. Kapı açma düğmesine basıyorsunuz, açılıyor. Start stop'a, engine start'a basıyorsunuz, motor çalışıyor. Yani cebinizde kaldığı sürece sıkıntı yok. Arkasında bir kol dayaması var. Kol dayama diyemeyeceğim. Çünkü kolunuz dayanmıyor. Şu an koltuk en aşağıda ama koltuğum dayanmıyor. Yani dirseğim dayanmıyor. Açtığınız zaman soğutma falan yok ama bir 12 volt outlet var. 12 volt çıkışı var. Bir de USB çıkışı var. Su olarak yine örnek vereyim. Madem sudan gittik. 1 2 3 su da sığıyor ha buraya. 3 su üst üste. Bakalım kapanacak mı? Vallahi kapandı, süper. Siz hesap edin. Yani 3 tane şişe, 3 tane yarım litrelik şişe üst üste. Hani ezmedim de. Gayet üst üste kondu. Başarılı. Onun haricinde bu konsolda 2 tane tekrar bardaklık var. Oraya da bir suyla test yapalım. Şöyle suyumuzu koyabiliyoruz. Hatta büyükçe bir mug gibi bir şey de koyabilirsiniz. Elinizde bir şey kalmıyor. Otomobile bindiğinizde anahtar, telefon, cüzdan, bir şeyiniz ortalıkta kalmıyor. Her yere koyabilecek bir şeyiniz var. Asıl bahsetmek istediğim tabii ki bardaklıklardan gelmişken hemen arkadaşlar direksiyonun yan sol tarafında kalan şurada açılabilen bir bardaklık var. Su için, bol bol su için günde 1,5 litre. Tabii ki en çok ballandırarak anlatmak istediğim özellik kliması. Klima arkadaşlar dokunmatik. Böyle pıt pıt pıt. Dokunmatiği de çok güzel çalışıyor. Görünüşü de güzel. Modern bir görünüşü var. Yani buradaki modernliği keşke çözünürlükleri de kullansalar. Hani buradaki ekran hakikaten hoşuma gitti benim. Koltuklar ben bayağı rahat buldum. Sünger. Hem sırt desteği de iyi, hem yanal destekleri de iyi. Hani böyle gazladığınız zaman koltuktan sağa sola savrulmuyorsunuz. Benim bayağı hoşuma gitti. Koltuk ısıtması var. B sınıfında güzel bir özellik. Kapı böyle neredeyse 90 derece oluyor. Hatta böyle geriye gidecekmiş gibi oluyor. Bu da tabii inip binmeyi kolaylaştırıyor. Ön kapı bayağı açılıyor. O hoşuma gitti benim. Bagaj olarak 354 litre bagajı var. Eşiği çok güzel. İnip bindirmelerde yükünüzü. Benim hoşuma gitti bagaj. Arka koltukların altı boş arkadaşlar. Bu Magic Seat diyorlardı galiba. Magic Seat. Bayağı oraya da eşya, çanta, işte nedir mesela? Ben şu kamera çantasını kolaylıkla koyabildim onun altına. Şunu görebildiğiniz gibi bizim GoPro'lar duruyor. Hemen altına hop sıkıştırdın. Atıyorum çocuğun, bebeklerin çantaları olur ya, hemen hop sok araya. Hem bagajdan tasarruf. Bayağı güzel. Çok seviyorum Honda'ların bu özelliğini. Yani araba çok yönlü. Hakikaten kullanışlılık açısından ben çok beğendim. Onun haricinde şurada çaprazda camları var. O da bir ferahlık katmış. Ben ne isterdim iç mekanda? Bir panoramik sunroof isterdim. Opsiyonda da yok. Yani hiç yok. Hakikaten çok ferah olurdu. Tabii fiyat o zaman daha da uçardı. Fiyata da geleceğim zaten. Bu şekilde hadi kullanmaya geçelim ya. Vallahi değil mi? Diyecekler bu kadar anlatıyorsun abi, iç mekan. Sürüş yok. Zaten şimdi konfora geçeceğim. Jazda 185, 55, 16 ebadında lastikler ve jant ebadı var. 55 yanak tabii bu otomobil için ince duruyor. Otomobil 1066 kilo. Bu hafifliği her yerde hissediyorsunuz. Benim için arabadaki en kötü yer arabacının konforu. Çok sert. Arkası çok sert. Otomobilin darbe yemişi zayıf. Yani hem büyük darbeler olsun, küçük darbeler olsun çok hissediyorsunuz. Bam güm ediyor. Ama bu nedir? Yol tutuşa bence biraz katkıda bulunmuş çünkü keyifli. Araba böyle sert ve kafası istediğiniz yere gidiyor. Dediğim gibi konforu, arkalar zaten torsiyon çubuğu. Bununla beraber bütün o boyaları, engebeleri, hafif çukur varsa bam güm hissediyorsunuz. Yani ben isterdim ki hissetmeyeyim. Yani B sınıfında çünkü daha konforlu örnekleri var. Motoru çok sessiz. Zaten 1.3 bir motor. Yalıtımı ben beğendim. Yani şu an 70'le falan gidiyoruz. Çok hafif bir motor sesi geliyor.
Ama o motor sesi rahatsız etmiyor. Gazladığınız zaman zaten hafif hırıl hırıl da bir sesi var. Ama normal günlük kullanımda, rolantide falan zaten duymuyorsunuz sesini. 80 ile 90 ile 100 ile giderken enteresan şekilde biraz yol gürültüsü alıyor. Hani ince de lastikler olmasına rağmen. De bak şurada boyalardan geçiyorum. Böyle dı hissediyorum yani boyaları. Motoruna gelelim. 1.3 atmosferik 102 beygir. 126 torku var. Ya eğlenceli bir motor. Yani şöyle, bu araba CVT olmasaydı, düz vites olsaydı, o hani Hyundai Ion'daki araba gitmiyor pek ama hani keyif veriyor diyordum ya. Hakikaten bunda da öyle. Sesi de güzel. Hatta şöyle göstereyim. Birinci vitesteyiz. Şöyle. 6000'de böyle bir hırıltısı var. Çarpışma ikazı var arkadaşlar. Öndekine çok yaklaşınca bayağı da hassas çalışıyor bu arada. Hemen dıt ikaz veriyor. Dediğim gibi şerit değiştirme ikazı var. Şimdi motordan ona atladım ama denk geldi. Şimdi mesela şerit değiştireceğim. Hemen uyarıyı verdi. Bir titreme ya da bir direksiyona güç uygulaması yok. Sadece sesli olarak uyarıyor. Esnek bir motor bence. Devir çevirmeyi seviyor. Üst devirlerde yani 6000'lerde gücü hissediyorsunuz böyle. Hatta böyle 6000'le. Şimdi CVT'de olduğu için gaza tam bastığınız zaman hep 5000-6000'de tutuyor devri. 5000-6000'de virajda dönerken o güç kırıntısını hissediyorsunuz virajda ve bu hoşunuza gidiyor. Yüzünüzü güldürüyor yani. Ben bu otomobilin arkadaşlar özellikle freninden bahsetmek istiyordum. Fren pedalının hissi de çok güzel. Lastikler 185 olmasına rağmen fren gücünü beğendim. Pedal hissini beğendim. Durduruyor da otomobili. Hadi bir fren yapalım. Bayağı başarılı. Yani cayır cayır hemen dörtlülerini de yakıyor. Cayır cayır duruyorsunuz. Hakikaten ben beğendim. Güzel bir his. Böyle otomobillerde güvenlik ön planda olmalı. Fren performansı açısından da beğendim. Bir de arkadaşlar bastığınız zaman şurada ekonomi gittiğiniz zaman yeşil. Biraz bastığınız zaman maviye ve turkuaza dönüşüyor bu ekrandaki şey. O da güzel bir detay. Hoşuma gitti. Devir kesmiyor bu arada. ESP kapatabiliyorsunuz ama tam olarak kapanmıyor. Bu işte karlı ve kaygan zeminler için aslında düşünülmüş. Zincir falan taktığınızda patinaj çeksin ki kurtulabilin diye kardan. Şanzımana geçelim. Arkadaşlar bu CVT bir şanzıman. Sporta aldığınızda biraz daha sizi hazırlıyor. Kulakçıklar var. Kulakçıklardan bakın 1'e kadar düşüyor. Şu an 60 ile gidiyorum 1 oluyor. Çok enteresan. CVT hakkında şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. CVT şanzıman normal kullanımlarda, yani atıyorum evin ikinci otomobili anneniz kullanacak. Günlük kullanımda gerçekten hiçbir sıkıntısı yok. Gerçekten yok. Bunu samimi söylüyorum. Ama tabii insan alışık değil. Hani o bir vites atma, düşme. Bunda hep böyle bir sabit devir 2000'lerde tutuyor. Bir tuhaf bir hissi var CVT'nin. Ama günlük kullanımda ben bir dezavantajını görmedim. Bu arabayla biraz performanslı gitmek, biraz basmak istediğinizde yine tuhaf bir his. Gidiyor mu? Gidiyor. Yani bu beygirde, bu sınıftaki performanstaki otomobiller gibi gidiyor. Ama tam bizlik değil. Bir petrolhead için bir CVT şanzıman olmaz tabii. Düz vites olsa bu otomobil hakikaten keyif alırsınız gazlarken. Arabayı böyle zorlarken. Onun haricinde yakıt ekonomisine tabii güzel katkısı var CVT şanzımanın. Hemen şanzımana geçmişken tüketimden de bahsedeyim arkadaşlar. 100 ile giderken falan böyle 2000 devirler, işte 1500, o tabii yolun eğimine göre de kendi oran belirliyor. Bayağı yol kullandık, yani bir 500 kilometre kadar kullandık. 4-5 gündür biz de. Ortalama 6 litre. Ortalama 6 litre çok rahat gezinebiliyorsunuz. Çok yoğun trafik, işte böyle 2 kilometreyi 1 saatte geçilen tarz, böyle hani artık motorun kontak kapatacağın trafikte de 7.5-8'leri buluyor. Yani CVT şanzıman orada güzel çalışıyor atmosferik motorla beraber. Hatta uzun yolda daha da az yakabilirsiniz. Böyle 90-100 ile güzel asfaltta 4'leri falan görebilir bu motor ve bu şanzıman. Çünkü otomobil hafif bir otomobil, 1066 kilo. Bu hafifliğin de avantajı tabii ki yakıt ekonomisi olarak size geri dönüyor. Öğrencilere söylüyorum, 20 lira falan aldığınız zaman pek bir şey oynamıyor, göremiyorsunuz. Hani eskiden Japonlarda analog olurdu, böyle milim falan koyduğunda hissederdi o. Burada tık tık, yani dijital bir gösterge. Onun için biraz böyle tedirgin edebiliyor 20-30 lira aldığınız zaman. 50 lirada bile hemen göstermiyor.
Otomobilin arkadaşlar limitleri hakikaten yüksek. Yani yüksek derken keyif veriyor bir de. Hakikaten böyle üstüne binip viraj döndüğünüzde kayarsa da böyle gövdesiyle beraber kayıyor. Biraz arkadan bırakıyor. Böyle hız 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 gidiyorsunuz. Tabii sert bir otomobil. Çok bozuk yollarda viraja falan girerseniz o biraz böyle yüzebiliyor onun üstünde. Ama onun haricinde düzgün asfaltta falan çok keyif veriyor. Limitleri de yüksek. Direksiyon hissi dediğim gibi öyle hani zaten hani ne bekliyorsunuz? O kadar bir böyle süper M direksiyon gibi bir şey olamaz. Ama alıştığınız zaman hakikaten bayağı limitlerin üstüne çıktığınız zaman da bayağı keyif veriyor otomobil. Arkadan böyle geliyor. Hafif hafif arkayı veriyor. Ufacık kontrayla tam gaz devam edebiliyorsun. Hani ESP'de daha devreye girmeden hafif arkayı bırakıyor. Hafif kontra tam gaz virajı dönebiliyorsun eğer kayarsa otomobil. Hemen ses sistemine de değinmek istiyorum. Buradan arkadaşlar dokunmatik. Sia'yı seviyoruz. Burada dokunmatik olarak açıp kapayabiliyorsunuz. Ses sistemi, baslar, tizler biraz bana zayıf geldi. Yani B sınıfında daha iyi örnekleri var. Sonuç. Arkadaşlar Honda Jazz bu otomobil bu haliyle 72 bin lira. Şimdi rakipleri düşündüğümüz zaman 72 bin lira çok çok iddialı bir rakam. Evet, güzel, çok ferah, kullanımı çok rahat, az yakıyor, güzel bir Android multimedya ekranı var. Evet, güzel, hepsi bunların güzel şeyler. Ama bunun yanında daha konforlu olmasını beklerdim. 72 bin lira verip bir panoramik sunroof ya da normal bir sunroof isterdim. CVT yerine güzel çalışan bir çift kavrama ya da güzel çalışan bir tam otomatik isterdim. Yani indirimler, kampanyalar muhakkak olacaktır. Takip etmek lazım. Hakikaten ben evin ikinci arabası olsa, hanımın arabası, çoluk çocuk, arkası bayağı geniş, bagaj geniş, yüklemesi iyi. Bu arabayı tercih ederdim. Evet, edebilirdim. Belki bu donanım bu fiyat seviyesiyle değil, daha makul fiyatlara da alabiliyorsunuz. Hani ben çünkü hakikaten burası kullanımı karışık ve hanıma falan alacaksanız bu arabayı hanım bunları kullanamaz. Ya da yani arabayla çok içli dışlı olmayan bir erkek de kullanamaz. Kullanmaz daha doğrusu. Onun haricinde dediğim gibi fiyat bu haliyle elegans donanımı yüksek. Ama düz vites boşu mesela hem keyif verir hem de çok makul fiyatlara yani daha makul fiyatlara alabilirsiniz. Yakıt ekonomisi güzel. Kullanışlılığı güzel. Yol tutuşu ve sürüş keyfi güzel. Direksiyon belki bir Fiesta kadar tepkili ve hisli değil ama üstüne çıkabiliyorsunuz otomobilin ve keyif alıyorsunuz. Korkmuyorsunuz. Bu da güzel bir şey benim için ve sizin gibi petrolhead'ler için. Yani çok yönlülük var otomobilde. Keşke biraz daha konforu olsaydı. O zaman diyecektim ki süper. Hakikaten güzel bir paket olmuş. Biraz konforu zayıf. Onun haricinde güzel bir paket. Sonuç olarak ben Jazz'ı sevdim. Tasarımı değişik. Oralet rengimizle bayağı dikkat çekiyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Pıt pıt pıt. Su için, bol bol su için. Günde 1,5 litre.